Şimdi 1500 yılsa hangi takvime göre olursa olsun yıl yıldır. Öyle bir hadis yok. O hadis diye piyasada dolandırılan şeylerden birisi. Onu hadis bilginleri hiçbir zaman sağlam kabul etmemişlerdir. Bakın zamanla, aylarla, yıllarla, günlerle, kavimlerle ilgili hadislerin, bırakın bizleri, hadis bilginlerince bile tümü güven dışıdır. Şimdi Diyanet'in şeyini konuştuk. İşte Deccal bilmem, Deccal çıkacak. Nerede bu ya? Şimdi kural koymuş. Bu ülke Diyanet, Ehl-i Sünnet Diyaneti değil mi? Evet. Ehl-i Sünnet'in, o mezhebin Diyaneti. Tamam. Keşke bütün mezheplerin Diyaneti olsa, o da ayrı bir dava. Şimdi Ehl-i Sünnet inancının temel kabulleri, yani manifestonun içinde olan kabullerden birisi de şudur. Teknik tabiriyle ahad hadisler. Bugünkü şekliyle ifade edersem, tek kişinin rivayet ettiği hadisler inançta ve cezalarda delil olmaz. Birader, Deccal meselesi iman konuları içinde incelenir. Sen orada Deccal'ın varlığını ahad hadislere veya ahad hadis diye rivayet edilen sözlere dayanarak gündem yapıyorsun. Kendi koyduğun kurala. Kendi Kur'an'ın. Yani Diyanet'in de kendi bu açıdan Ya sorgulaması. Diyanet değil tabii, bu asırlardır aynı hata yapılıyor. Yani kuralı koyuyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim o kuralı koymaya, akıl ve Kur'an onları zorluyor. Ve Diyanet'in bu bahsettiği Deccal Bunu koyuyor fakat sonra siyasal ve çıkar hesapları devreye girdi mi onu kırıyor. Evet, Diyanet'in bu sözünü ettiği Deccal nedir? Ne anlama geliyor? Öyle bir şey yok. Kur'an'ın mesajında böyle bir kavram yok. O bize, yani Antikrist veya Antikrist, o bize öbür taraftan geçti. Yani diğer dinlerden. Hristiyanlıktan geçti. Yahudilikten Hristiyanlığa, Hristiyanlıktan da bize geçti. Ve enteresandır. Kilisenin, yani Sempol teolojisinin temel söylemlerinden biri de Hazreti Muhammed'in bir deccal ve zındık olduğudur. Tarihte Hristiyan kilisenin ilk deccal sıfatını verdiği kişi Hazreti Muhammed'dir. Onun arkasından İmam-ı Azam'a Deccal demişlerdir ama onu Hristiyanlar yapmadı, Müslüman geçinenler yaptı. Evet, yani o konuda karmakarışık bir konu. Karmakarışık, fakat bu İslam'a dışarıdan sokulmuştur. Deccal. Şimdi önce Deccal'ı bulacak, sonra onun karşısına bir tane Mehdi bulacak. Bunları çarpıştıracak ve o arada da hesabını denk getirecek, kesesini dolduracak, toplumu güdecek. Hesap bu. Evet, buyurun. Merhaba, iyi akşamlar öncelikle. Ben Ulaş Pehlivan. Ben Yaşar Nuri Hocama bir soru sormak istiyorum. Öncelikle şeyden bahsettiniz, toplumlarda kıyametlerin kopmasından bahsettiniz, toplumların hani yok oluşundan bahsettiniz. Ben öncelikle sizin bütün yazılarınızı, kitaplarınızı takip eden biri olarak İslam toplumlarında da bahsettiğiniz, onların hani kıyametleri için bahsettiğiniz alametlerin hepsini yaşıyorlar. Onlarda niye bir bilinç düzeylerinde artış, niye onlarda daha doğru, daha iyi bir topluma gidiş yok? Bu bir. İkincisi de Lut kavmi de kutsal kitaplarda geçen Lut kavminin de yok edilişi onların günahlarından olmuştu. Niye onların bilinç düzeylerinde bir iyileşme, bir gelişme olmadığı da niye onlar tamamen yok edildi? Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu iyi bir soru. Dünya bir toplumdan ibaret değil ki onda belli bir yere geldiniz mi olay bitsin. Bir toplum gelişme veya tekamül dediğimiz felsefi tabiriyle tekamül, biraz eskidi bu kelime ama bunu bilmek lazım. Bir toplumda tekamül şu seviyededir, başka bir toplumda başka bir düzeydedir. Dolayısıyla tek topluma indirerek insanlığı oradan değerlendiremezsiniz. Bütünü düşünmeniz lazım. Toplumların kıyametleri aksaklıkların bir anlamda da cezalandırılmasıdır. Yoksa
toplumsal kıyamet, toplumun yaşadığı coğrafyanın yok olup gitmesi demek değildir. Adı üstünde toplumsal bir kıyamettir. Yani diyelim bir yönetim gider, bir sistem gider, onun yerine başka biri gelir. İşte bakın tarihe. Tarım toplumunun yönetimleri, sonra sanayi toplumunun yönetimleri, şimdi bilgi çağının yönetimleri, bakın bunlar da birbiri ardınca gidiyor. Krallıklar gidiyor, imparatorluklar gidiyor, hatta seçilmiş yönetimler gidiyor, öbürleri geliyor. Ama bir taraftan da kan akmaya devam ediyor. Şimdi İslam dünyasını örnek verdiniz çünkü İslam dünyası bu bakımdan çok gerilerde. Arap Baharı'nı düşünün. Kaç kıyamet yaşadı Arap Baharı'nda Müslüman coğrafyalar, hala da yaşamaya Onlara devam da ediyorlar. birer kıyamet diyebilir miyiz? İşte gayet tabii Kur'an-ı Kerim'in toplumsal kıyamet dediğinin Onlar. içinde, doğrudan doğruya. İşte Suriye hala o kıyametin Yaşıyor. içinde. Yani Kıyamet demek ille de her hayır şeyin efendim, yerle bir olması bakın, demek değil. toplumsal ismi üzerinde. Evrensel kıyamet olduğu zaman o yıkılmalar, dağılmalar, yok olmalar onları veriyor. Onu görmedik. Onun bilgisi yalnız Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Daha önce Maya bir- takvimine falan göre bunları tespit edemezsiniz. Daha önce dünya evren bir kıyamet yaşadı mı? Evrensel kıyamet. Hayır. Yerle bir olma. Yani Hayır, bizim bilgi dağarcığımız içinde böyle bir şey yok. Yani yerle bir olan kentler falan var Zaten ama o bölgesel. bunu dediğiniz zaman milyarlarca yıl geriye gitmemiz lazım ki oraya nasıl gideceğiz? Gidilir mi? Onu arkadaşımız daha iyi Hocam cevaplandırır. siz tespitlerinizde var mı? Yani Dünyada öyle bir hangi kıyamet felaket. yok. Dünya en az 5 defa çok büyük felaket yaşadı. Dünya demiyor. Evren, Evren. evrenin felaketi yok. Evrenin başlangıcı var. Evet. Başlangıç nokta, yani bir felakete zaten hangi açıdan bakarsanız bakın gidecek evren sonunda. Yani gitmek zorunda, evrenin sistemi bu. Bir başlangıç noktası var ama o başlangıç noktasıyla bu an arasında yaşadığı bir felaket yok evrenin. Ama dünya 5 defa yaşadı. En az 5 defa yaşadığı dev felaketler var dünyada. Yok olma pahasına geldi. Evet. Ha, Lut kavmi bir de bir arkadaşındı. Lut kavminin iki olumsuzluğundan söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Bunlardan birisi homoseksüalitedir. Yalnız orada bir ceza tertiplemiyor. Sadece bunlar diyor böyle bir tutku içindeydiler deyip geçiyor. Fakat Lut kavminin helakine sebep olan başka bir şey var. Onu ısrarlı bir biçimde ve bilinçli bir biçimde saklıyorlar. O da şudur. Lut kavmi Kur'an'ın tanıttığı toplumlar ve medeniyetler içinde dürüstlüğü cezalandıran tek toplumdur. Bunu Kur'an açık biçimde veriyor. Diyor ki Lut ve arkadaşlarını bu toplumdan sürün, çıkarın, bunları etkisizleştirin, bunları yok edin. Çünkü bunlar dürüstlük, temizlikte aşırı giden, titiz davranan insanlardır. Başımıza dert açıyorlar. Yani böylece Kur'an-ı Kerim bize gösteriyor ki bazı toplumlar dürüstlüğü cezalandırmayı bir meziyet olarak algılayabilirler ve belalarını da bulurlar. Evet. Evet, oradan alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu sormadı ama ben bunu buradan söylemek istiyorum, bilsinler. Kur'an-ı Kerim teknolojinin doğal yaşamı, özellikle doğal gıdalanmayı bozduğunu, tahrip ettiğini söylüyor ve bundan ciddi şikayeti var Kur'an'ın. Bunu bir defa bileceksiniz. Yani Kur'an-ı Kerim mezarlıkta oku sevap al değil. Bakın bu mesajlar var. Ben Küresel Afetler diye bir kitap yazdım. Hep bunlar. Hiç Kur'an'ın altı çizilmemiş mesajları. Bunlar var Kur'an'da da, bunlar niye söylenmemiş? Yani bize bu dini anlatanlar arkadaşlar, bu dinin 604 sayfalık kitabı Kur'an'dan ne anlattılar? Bizim yaşadığımız dinin Kur'an'la irtibatı nedir? Yüzde kaçtır? Bunu sorgulamak lazım. Maya bilmem ne tamam iyi güzel de biz yaşadığımız acının bir defa arka planına bir bakalım. Şimdi Kur'an-ı Kerim tartışmasız bir biçimde
doğal gıdalanmanın bozulmasını insanlık için büyük felaketlerden biri olarak koyuyor. Bir. Yani bu genetik gıda, genetik Ben bozulmuş. Hawking üzerinde çalıştım. Bunları da yayınladım ve Hawking'e de bunları gönderdim. Ona ilettiler, iletmediler bilemem ben. Şimdi Hawking dünyanın yaşanamaz bir coğrafyaya dönüştürülmek üzere olduğunu, hatta başka gezegenlerde hayatı yeniden devam ettirmek üzere insanlığın çalışması gerektiğini, dünyanın yaşanabilir olmaktan çıkacağını yıllardır söylüyor. Ve gerekçelerinden birisi de hocanın işaret ettiği gibi bu sera gazlarındaki emisyonun artışı. Bu ne yapıyor? İşte ozonu deldi, havayı zehirledi. Havanın zehirlenmesinden, yani bu smog etkisi dedikleri teknik tabirle, bundan Kur'an-ı Kerim açıkça şikayetçidir. Ve Kur'an'da smog anlamında bir sure var, Duhan suresi. Doğrudan smog demek. Zehirli gaz etkilerinden Kur'an-ı Kerim ciddi biçimde şikayetçidir. Dünyayı yaşanamaz hale getirecek bu gazlardan. 2. Toprağın çoraklaşmasından. Hawking bunu da gündem yaptı. Çok geniş biçimde. Toprak gitgide çoraklaşıyor. Evet. Hayati bitkilerin sayısı süratle düşüyor. Doğal hayatın ve gıdaların bozulması. Kur'an-ı Kerim kendine has üslup içinde diyor ki, Allah'ın ismi üzerinde olmayan gıdaları yemeyin. Doğal gıda. Prefabrik gıdalar, prepake gıdalar. Bunlar ne yaptı? İnsanlığı doğal gıdalanmanın ötesine çekti. Şimdi de gen modifiye ürünler. Tamamen insan nesillerini zehirliyor işte. Bugünün en hayati gündemlerinden biri. Kur'an-ı Kerim burada çok ciddi şikayetler taşıyor bu konularda. Ve bunda uyarıyor bizi. Evet, bir şey daha. Buzulların erimesi Kur'an'da açık biçimde yer alıyor. Ve buzulların erimesi bir kıyamet alameti olarak gösteriliyor. Hocam dediğine geliyor. Şimdi Müslüman aydınlar bunları hiç insanlığın önüne çıkardılar mı Kur'an diye? 1 metre bez, bir tutam sakal, dişlerimi fırçayla mı yoksa o Arabistan'dan getirilen malum ağaçla mı temizleyeceğim? Bunları konuşuyoruz biz asırlardır. Ben bunları gençlere söylemek isterim. Yani Kur'an-ı Kerim'e yazık oluyor. İnsanlığın yön bulmasında, insanlığın boyut yükselmesinde en ciddi mesajları getiren kitap bugün insanlığın elinde. Ben kutsal metinler uzmanıyım. Felsefe profesörüyüm, ilahiyatçıyım, hukukçuyum. 50 yılımı bu işe verdim. Kur'an'ın dışında böyle bir kaynak yok. Ve Kur'an'a inandığını söyleyen Müslüman toplumlar, 200 küsür milyon Arap dünyası, bizler, ötekiler, berikiler ve bizim dünyamızda ne kültür hayatımızda, ne din hayatımızda, ne felsefi hayatımızda Kur'an filan yok. Buzullar, İnanmayanlar zaten çöl kitabı demiş, atmış kenara. Zavallılar. İnananların durumu çok dramatik ve trajiktir. Onlar da ne anlatıyor? Onlar da mezarlığa hapsetmiş. Mezarlıktan çıksın şu mesajları, şu verdiği koordinatları bir dikkate alalım. Şurada bakın veriyorum ben. Şimdi bunları size Arapça orijinal metinleriyle okur, ben burada söylerim. 400 sayfa kitap yazdım bu konuda. Bunu dediğiniz zaman hemen saltanatını din sömürüsüne eklemiş zebaniler hemen devreye giriyor. Reform yapıyor, ecdadın dinini değiştiriyor. Ecdadın inancını değiştiriyor tabirini 101 ayette Kur'an kullanıyor ve şirkin deklarasyonu olarak bunu veriyor. Adam İslam adı altında müşriklik yapıyor ve onunla sizi itham ediyor. Evet. Mesaj bunlar arkadaşlar.